Üniversite mezuniyeti sonrası iş bulamayan Erik, eskiden severek oynadığı ancak zaman içerisinde aldığı güncellemelerle kötü bir hale dönüşen oyunun alternatifi üzerine yıllarca tek başına çalışır ve en sonunda oyunu piyasaya çıkarır. Çıktıktan sonra fazlasıyla beğenilen ve ilgi gören oyun, çok büyük satış sayılarına ulaşmasının yanı sıra tüm zamanların en iyi oyunları listesinde gösterilir. Oyuna erişim o kadar kolay ki telefon, konsol, bilgisayar dışında Tesla model araçlarda bile oynanabilir durumda. Aynı türde çok fazla oyun olmasına rağmen neredeyse hiçbiri bu oyunun başarılarının yanına bile yaklaşamıyor. Peki Stardew Valley'i diğerlerinden ayıran özellikler neler? Modern hayattan sıkılıp büyük babamızın bize bırakmış olduğu çiftliğe yerleşir, bakımsız olan çiftliğin iyi bir hale gelmesi için çaba sarf ederiz. Kasabada her şey bir düzen içerisinde ve biz de zamanla bu düzene ayak uydurmalıyız. Burada her yıl 4 mevsimden, mevsimlerse 28 günden oluşuyor. Bir ekini yetiştirmeye karar vermeden önce planlar buna göre yapılmalı. Aksi halde mevsim değişimiyle birlikte önceki mevsime ait olan ekinler kurur ve zarar edilir. Kullanılan gübrenin kalitesi ürünlerin kalitesini de doğrudan etkiler. Hasat sonrası mahsullere fazladan işlem uygulayıp kazancı artırmak mümkün. Kümes ve ahır inşa ettikten sonra hayvan satın alınabilir. Hayvanların mutluluğunun artması için onları sevmeniz ve beslemeniz gerek. Mutlu olan hayvanlar daha kaliteli ürünler verir. Bu ürünlere de fazladan işlem uygulayıp kazanç artırılabilir. Kasabada balık tutulabilecek göl, nehir ve deniz bulunuyor. Balık tutma esnasındaki koşullara göre yakalanan balıklar da farklılık gösterecektir. Bu sularda hazinelere ve yakalanmaları oldukça zor olan efsanevi balıklara da rastlanır. Farklı yemler ve olta takımları kullanarak çeşitli avantajlar sağlanacaktır. Ekipmanların geliştirilmesiyle birlikte işinizi oldukça kolaylaştıracak özellikler kazanılır. Geliştirmede istenilen malzemeleri elde etmek için madene inilmeli. Farklı şekillerde tasarlanmış madenler bulunuyor. Bu madenlerde değerli materyalleri kazanmak için yaratıklarla savaşmak gerekecek. Savaşmanın herhangi bir eğlenceli yanı yok. Madende aşağıya indikçe daha güçlü yaratıklar karşınıza çıkacak. Bunun karşılığında ise daha değerli eşyalar elde etme şansınız olacak. Yetenek bölümü 5'e ayrılmış ve her biri 10 seviyeden oluşmakta. Hangi alana zaman ayrılırsa o alanda seviye kazanılır. Seviye kazanılan alana ait nesnelerin üretimleri açılır. Ayrıca 5. ve 10. seviyede sunulan seçeneklerden biri tercih edilerek çeşitli özellikler kazanılacaktır. Eğer belirli bir alana daha fazla zaman ayırmak istenirse, oyun başlangıcında sunulan haritayı buna göre seçmek yararlı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var. Saat gece 2'de evde olmazsanız, sağlığınız ve enerjiniz tükenirse karakteriniz olduğu yere bayılır ve uyandığınızda üzerinizdeki bazı eşyalar kaybolmuş olabilir. Kaybolan eşyalar geri satın alınabilir. Enerji ve sağlık yiyeceklerle yükselir. Tariflerini öğrenmiş olduğunuz yemekleri de kendiniz pişirebilirsiniz. Haftanın belirli günleri yayınlanan televizyon programından tarifler öğrenildiği gibi, kasabada yaşayan kişilerle dostluk seviyesi yükseltilerek de tarifler öğrenilir. Kasabadaki karakterlerin her biriyle aramızda bir dostluk seviyesi bulunuyor. Hediye vererek ve yılın belirli günlerindeki etkinliklere katılarak seviye artırılabilir. Her karakterin sevdiği ve sevmediği nesneler var. Verilen hediyeye göre seviye artacak ya da düşecektir. Doğum günlerinde verilen hediyenin etkisi daha fazladır. Ayrıca bir karaktere haftada sadece 2 hediye verilebilir. Bu seviye arttıkça o karakterin hayat hikayesine daha yakından tanık olur ve bazı hediyeler kazanırız. Gerekli seviyeye ulaşıldığında kasabadaki bekar karakterlerle evlenilebilir.
Evlenilen karakterle de seviyeniz sona ulaşırsa bazı çiftlik işlerinde size yardımcı olacaktır. Oyunda iki farklı şekilde ilerlenebilir. Seçiminize göre ilerleyişte farklılık olsa da ödüllerde herhangi bir değişiklik olmuyor. Mevsim fark etmeden istenilen ürünü yetiştirmenize yarayacak olan sera, çöle erişim gibi önemli ödüller var. Kasabada bulunan panolardan süreli olan görevler alınabiliyor. Görevler genellikle ödül olarak para verse de bazı görevlerin önemli ödülleri var. Ayrıca görevini yapmış olduğunuz karakterle de aranızdaki dostluk seviyesi artar. Bir süre sonra görevler tekrar ediyor ve aynı görevler karşınıza çıkmaya başlıyor. Yan görevler ve yapılabilecek bazı etkinlikler de bulunuyor. Herhangi bir iş yaparken gizli notlar karşınıza çıkabilir. Bu notlarda bazı bilgiler, gizemler ve bulmacalar yer alır. Loncaya katılıp verilen canavar avlama görevleri yapılabilir. Belirli nesneler müzeye bağışlanabilir. Salondaki arcade makinelerinde oynanışları oldukça zor olan oyunlarla da vakit geçirilebilir. Ayrıca bazı olayları keşfetmek için etrafta bulmuş olduğunuz kayıp kitaplar size yardımcı olsa da her şey bu kitaplarda anlatılmıyor. Bütün gizemleri ve olayları oyun içerisinde kendiniz keşfetmek isterseniz çok fazla şeyi kaçırabilirsiniz. Çünkü sizden spesifik şeyler yapmanız isteniyor. Hiçbir şeyi gözden kaçırmak istemiyorsanız oyunun wiki sayfasını kullanmanız yararlı olacaktır. Kötü güncellemeler yapan bir oyun sayesinde çıkışını gerçekleştirdiği için oyuna gelen güncellemeler gayet iyi. Güncellemelerle birlikte oyun yeni kalmayı başarıyor. Oyuna modlar geliştiren ve bu modlara ilgi gösteren de çok sayıda insan var. Güncellemelerle bu kitlede memnun edilmeye çalışılıyor. Çıkışında olması planlanan ancak daha sonrasında gelen güncelleme ile oyun 4 kişiye kadar birlikte oynanabilir. En büyük güncellemelerden diğeri ise ada güncellemesi. Bozuk olan teknenin onarılması için istenilen nesneleri teslim edip adaya erişim sağlıyor. Burada yeni karakterlerle tanışıp yeni nesneler kazanmak için farklı görevler yapıyoruz. Başlangıçta tek amaç saklı olan altın cevizleri bulmak olduğundan bir süre sonra bu durum sıkıcı bir hale gelebiliyor. Zaten açık uçlu oyunların genelinde aynı şeyleri yapmaktan dolayı bir süre sonra sıkılmak gayet doğal. Ama yine de Stardew barındırdığı fazla içerikle bu süreyi uzun tutmayı başarıyor.